Dostlar merhaba. Bu videom Instagram'da çok yoğun bir şekilde aldığım bir soru üzerine olacak. Kamp yaparken yaban hayvanlarıyla nasıl baş ediyorsunuz? Ya da buna göre nasıl bir tepki alıyorsunuz? Bunun hakkında genel sorular bu şekilde oluyor. Eee, Kısaca şöyle bilgi vereyim. Arkadaşlar 2010 yılından beri yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Bunu bilmeyen arkadaşlar bir not alsın. Kamp yaptığımız zamanlar, fotoğrafa gittiğimiz zamanlar uzunca beklediğimiz zamanlar oldu. Kapattığımız zaman da kamp atacağımız yerde benim dikkat ettiğim önemli noktalardan bir tanesi hayvan dışkılarına bakmak. Ağaçlarda herhangi bir pençe izi ya da tüy bırakma izi varsa zaten oralarda kamp atmaya cesaret edemiyorum arkadaşlar. Çünkü yaşam bölgesinin içerisindeyiz. Mümkün olduğu kadar oradan uzak durmaya çalışıyorum. İkincisi, eğer kamp atacağım yerde hayvancılık yapılmıyorsa, yani büyükbaş ya da küçükbaş hayvancılığı yapılmıyorsa patikalara bakarım. Eğer patika yoksa rahatım. Ama bir geçiş güzergahı haline gelmiş patika varsa oradan da uzak durmaya ya da uzak kamp atmaya çalışıyorum. Ve bunu böyle yaptığım sürece de dediğim gibi 10 yıllık bir tecrübemle ilk defa böyle bir karşılaşmam oldu. Bir tanesi 150-200 metre uzaktan açık bir alanda geçerken izledik. İkincisi bir arkadaşımla beraber araç içinde yaklaşık 15-20 metre yakınımızda, önümüzde denk geldi. 2 tane yavrusu vardı ve hızla uzaklaştılar. Zaten onu Instagram'da videosunu atmıştım size. Bu konuları yaptığım sürece dediğim gibi hiçbir hayvanla karşılaşma problemi yaşamadım. Yani karşılaşmak istemediğim zaman diyeyim. Ama karşılaşmak için, fotoğraf için çektiğimiz zaman zaten ağlarımız, kamuflajların içine giriyoruz. Saatlerce bir ağacın gölgesinde, tepesinde çekim yapmaya çalışıyoruz. Bunların haricinde korkmuyor musunuz? Fazla korktuğumu söyleyemem ama tepkileri hiçbir zaman elden bırakmıyorum. Silah taşımıyorum. Taşıyanları da fazla böyle görmüyorum, mantıklı görmüyorum. Çünkü bayağı kendini yaralayanlar oldu. Silahla yatıp çadırın içinde kendini vuranlar oldu. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar, bunlar sıkıntılı işler. Bir de şöyle bir şey var. Gideceğiniz bölge hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalısınız. Bunu nasıl elde edebilirsiniz? Ben genelde çobanlardan istihbarat alıyorum. Yani bir hayvan görülmüş mü, görülmemiş mi? Oradaki yakın tarihte saldırı olmuş mu, olmamış mı, var mı, yok mu? Bunun üzerinde yoğunlaştıktan sonra kafam rahat bir şekilde yalnız da gelebiliyorum tabii ki. Bu ikincisi, yeni kamp atmak isteyen arkadaşlar bu yaban hayvanın korkuların üzerinden atamıyor. Ve bunu zamanla, yani 2, 3, 4, 5. kamptan sonra atmaya başlıyorlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar, biz Türkiye'deyiz. Yani baktığımız her dal ya da ağaç bir hayvan değil. Ya da bir çıtırtı, bize yaklaşan bir tehlike anlamına gelmiyor. Ormanlık alandaysanız kozalaklar düşebilir. Kuru dal parçaları düşebilir. Çatırtı çok oldukça fazla olabiliyor. Hayvan zaten bunları yapacak hayvan, yani çatırtı ile gelen ya da giden bir hayvan görmedim ben. Hayvan çünkü bastığı yere, gittiği yere çok dikkatli bir şekilde gidiyor. Bu korkuları üzerinize atmanızı tavsiye ederim. Başka aklıma gelen ayılardan sonraki hayvanlar, kurtlar. Bölgemizde ya da Türkiye'de oldukça fazlalar. Ama görünen, bilinen bir tehditler şimdiye kadar hayvanlar açısından başka insanlara olmamış. Doğu Anadolu bölgesinde kışın zor şartlarda, yani hayatta kalmanın zor olduğu kısımlarda köpek kaçırma ve ahırlara girme
balayır olduğunu duyuyoruz. Bunlar da makul sayılarda. Yani böyle bir elin parmağına geçmeyecek şekilde ama kurtlara karşı alınması gereken tedbir, sürü halindeyseler mutlaka en yakın bir ağaca çıkıp beklemeniz. Kesinlikle kaçmayın. Kaçmayın derken yani kendinizi güvene alabileceğiniz bir yere en kısa zamanda ulaşmaya çalışın. Bu yüksek bir ağaç olabilir. Bundan önemlisi gittiğiniz yeri mutlaka bildirmeniz gerekiyor ki dönüş saatiniz, dönme vaktinizde geçirdiğiniz zaman sizi bulmaları kolay olsun. Üçüncüsü çakallar. Bana göre ayılardan, kurtlardan biraz daha tehlikeliler. Yani bu insanı parçalamaz. Öldürecek kuvvetli değiller. Ama şöyle bir şey var. Çakalların kuduz mikrobu taşıma olasılığı diğer hayvanlara göre oldukça fazla. Ve çakalların şöyle bir özelliği de var. İnsanlara pervasızca yaklaşabiliyorlar. Yani elinizi dokunacağınız kadar. Bazen gelip ayakkabınızı aşırabilirler. Bunun için dışarıda bırakmayın. Zaten kampın temel kuralıdır. Kamp yaptığınız alan dışında açıkta yemek bırakmayın. Mutlaka saklayın, yerine ulaşamayacak uzak bir yere bırakın diye. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi çayımız da oldu. Çay demleyelim. Biraz sonra yine bunun üzerine konuşmaya devam edelim. Çayımızı da demledik. Şöyle bir şey var. Kamp yaparken temel kurallara riayet ettiğiniz sürece başınız ağrımaz, sıkıntıya girmez. Böyle ekstrem yerlerde tek başınıza olmanızı önermiyorum. Yani önermiyorum derken bir tecrübeniz ya da deneyiminiz fazla yoksa o toplara girmenizi hiç tavsiye etmiyorum. İkincisi, mümkün olduğu kadar ateşinizi minimum yetecek kadar yakmanızı tavsiye ederim. Bu genelde bazen kampçı arkadaşları görüyorum. Şölen ateşi yakıyorlar. Bu doğru değil. Sıkıntılı durum. Zaten önümüz şu anda mevsimimiz yaza girdi. Ateş yakma yasağı da başlıyor. Bunlara riayet etmenizi öneririm. Ve isterim de. Yine sorularınızı Instagram'da sorabilirsiniz. Mutlaka dönmeye çalışacağım. Dönüyorum da zaten. Az ya da çok. Vakit bulduğum sıralarda hemen dönüyorum. Zaten dönemezsem de anlayın ki mutlaka arazimdeyimdir. Ya telefon, şebeke sıkıntısı çekiyorum ya da yazamıyorumdur size. İkincisi, malzemeler hakkında konuşmak ve video istiyorsunuz. Bunlarla ilgili video hazırlayacağım size. Neler istediğinizi, hangi malzemeyi incelemek istediğinizi ya da isterseniz yorumların altına yorum bırakın bana. Yorumlara yazın. Ben onları mümkün olduğu kadar tedarik etmeye ve çekimleri yapmaya çalışacağım. Olayımız bu. Kamp malzemeleri hakkında sorular geliyor. Arkadaşlar, kısaca bir şey söylemek istiyorum size. Malzemenin iyisi kötüsü var tabii ki. Ama bütçe meselesi bunlar. Benim size tavsiyem elinizdeki ya da cebinizdeki bütçeniz en iyisi neye yetiyorsa onu almanız. Atıyorum 100 liralık malzemesinin için cebinizdeki limiti oysa en iyisini alın. 100 liralık malzemenin en iyisini alın. Daha fazla limitiniz varsa 1000 liralık malzeme, çok çeşitli bir yelpaze varsa o yelpazenin içindeki limitin dahilinde en iyisini almaya çalışın. Çünkü bu malzemeler yani öyle kullanat ya da bir senelik, 2 senelik malzemeler değil. Evladelik, uzun ömürlü malzemeler. Tavsiyem size bu yönde. Tarif hakkında çok bilgi isteniyor. Nasıldır, ne değildir? Onu da yakında konuşarak anlatacağım size. Detaylı bilgiler vereceğim. Hangi markayı kullanmalısınız ya da hangi markayı istiyorsanız ona göre bir şey isteyin benden. Marka.
Onun çekimlerini yapalım, inceleyelim beraber. Ürün incelemeleri de yapacağız. Dediğim gibi şu anda sponsorumuz yok. Sponsor da aramıyoruz. Gelene de git demiyoruz. Kendi imkanlarımda, kendi elimdeki malzemeler neyse onlardan başlayacağız. Artık talep neye gelirse, neye gösterirse ona göre de devam edeceğiz. Dediğim gibi ticari bir kaygımız ya da ticari bir amacımız yok. Bu işten para kazanmayı düşünmedik, düşünmüyoruz. Maksat burada birbirimize ilgi aktarımı olması. Bir de bizi sevenle, gönül dostlarıyla beraber olmak, bu kadar. Saygılarımla arkadaşlar. Çayım hazır. Muhtemelen olmuştur da. Akşam saatleri cırcır böcekleri bilmem duyuyor musunuz? Kuşlar da böyle hafifçe ne sesi soluğu kesilmeye başladı. Hava aydınlık ama hayvanlar gece moduna girdi gibi. Sağolunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.